Merhaba. Daha önce de bu kitten bir tane yapmıştım ama çipi muhtemelen yaktığım için çalışmamıştı. Şimdi ben de bir tane daha aldım. İnatçılık işte. Bir daha yapacağım bunu. Baskı devresi şeması. Ve de parçaları. Şimdi oldukça basit bir şema. İşte burada bir tane FM alıcı entegresi çevresinde FM devresi var. Burada bir tane 3 bacaklı transistöre benzeyen minik bir entegre var. O da orta dalga entegresi. Onları bir yerde AM, FM seçiliyor. Bakın AM şuradan bu entegrenin çıkışından geliyor. FM de bu entegrenin çıkışından geliyor. Hatta geçen sefer de söylemiştim. Mesela AM'i seçtiğiniz zaman FM çalışmaya devam ediyor. Yani demek ki entegreler çok az akım çekiyor ya da FM'i seçtiğiniz zaman AM entegresi çalışmaya devam ediyor. Ondan sonra da buradan sonrası da bir güç kuvvetlendiricisi var. İşte 8 bacaklı bir amplifikatör entegresi. Buradan da hoparlöre çıkıyoruz. Basit bir şey. Şimdi geçen sefer şu 9088 FM entegresini ben ilk lehimlemiştim. Ya muhtemelen belki de çok ısıttım. O yüzden entegrenin yandığını tahmin ediyorum. Çünkü çıkış vermedi. Eskisinin çünkü AM tarafı çalışıyordu. Burasında bir sıkıntı yoktu. AM'e çevirince çalışıyordu fakat FM tarafı çalışmadı. Ben de entegreyi yaktığımı düşündüm. Bu sefer biraz değişik çalışacağım. Önce bütün her şeyi lehimleyeceğim. En son entegreyi lehimlemeyi düşünüyorum. Onu da hani gayet özenli ve ince bir havayla yavaş yavaş yapacağız. Bakalım, umarım bu sefer becerebiliriz. Şuradaki parçalara da göz atalım. Radyonun bütün parçaları burada, yani her şeyini vermişler. Minik minik kablolar bile vermişler. İşte bir iki tane hoparlöre ya da pile bağlanacak kablolar. Diğer parçalar değişken kondansatör. Burada da ferrit anten ve bobini. Onu da şu şekilde geçirmek lazım üstüne. Fazla deforme etmeden geçirelim. Evet, hepsi bu kadar. Şu işte bizim FM entegremiz, küçücük. Bu ses kuvvetlendirici. Şu da AM alıcı entegresi, yani şu 7642. Şimdi bir önceki videoda aslında detaylı montaj yapmıştım. Ama gene de bunda da hızlı göstererek devam edeyim. Ben önce alçak parçaları yaparım. Yani mesela şu dirençler, en alçak olanlar, onları koyarım. Ondan sonra işte kondansatörler. Ondan sonra daha büyük parçalar ve entegreler şeklinde devam ediyorum. Bunda da aynı yolu izleyeceğiz. Şimdi ben tabii bunun montajını çekeceğim ama çok hızlı geçeceğim artık. Yani daha detaylı, daha yavaş görmek isterseniz bir önceki videoya da bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bunu monte edeceğim. Ondan sonra en son entegreyi monte ederken yavaşlatacağım. Orada biraz göstereyim. Sonra da test edeceğiz bakalım. Umarım bu sefer şansım yaver gider. Yani aslında çok board'un kalitesi falan kötü değil. İdare edecek kadar iyi. Yani parçalar tabii çok süper kaliteli falan değil. Yani ortaya çıkan radyoda hani çok matah bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu arada hoparlörü görmemişim. Hoparlör de burada. Bunu da yanlışlıkla 2 tane göndermişler.
bir kalite kontrolleri kuvvetli herhalde. Şöyle üstte yapışık çıktı. 2 tane göndermişler. Neyse biri yedek olur en azından. Yani sonuçta ortaya çıkacak olan radyo şöyle bir şey. İşte şuradan da ayarlarını yapacaksınız. Şimdi ben bir montaja girişeyim. Dediğim gibi yani şu entegreye geldiğimde biraz yavaşlatacağım. Orada neler yapacağımızı göreceğiz. Mini kavyemi de getirdim. Bununla işte bu küçük entegreyi de bununla lehimlemeyi düşünüyorum. Çünkü uç yeteri kadar ince. Şimdi dediğim gibi bunların büyük bir çoğunluğunu lehimledikten sonra size sonucu göstereceğim. Daha sonra da entegreyi lehimleyeceğim. Gördüğünüz gibi önce dirençleri taktım. Dirençlerin takılı hali bu. Şimdi devam edeceğim. Şimdi de küçük kondansatörleri ve 2 tane bobini, ayrıca entegreyi bir de çıkışı taktım. İşte kalanlar da bunlar. Şimdi artık büyük parçaları takmaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi büyük bir kısmını bitirdim. Hemen hemen hiçbir şey kalmadı takmadığım. Ancak şu sonradan takacağım anten var. İşte bunların kapakları takılacak. Bir tane de led var. Bu led'i de dikkatli bir şekilde takmak lazım. Çünkü şimdi bunu böyle taktığınız zaman led şurada. Şuraya denk geliyor. İşte onun boyunu doğru ayarlamak lazım. Onu da birazdan yaparım. Şimdi şu entegreyi yerine takalım. Tabii oldukça dikkatli çalışacağım bunda. Küçük bir miktar lehim pastası sürmek işe yarayabilir. Şöyle. Şimdi entegreyi yönüne dikkat ederek, bakın buraya çentik koymuş. Demek ki 1 numaralı bacak orada, 1 numaralı bacak burada şeklinde koyacağız yerine. Önce tek bir tane bacağını tutturalım ki kımıldamasın yerinden. Şöyle. Bacakların yerine oturduğuna emin oldum. Ondan sonra yavaş yavaş soğuta soğuta tek tek bacakları lehimleyeceğiz. Şimdi ona girişeyim.
Arada soğutarak bekleye bekleye devam edeceğiz. Sanırım hepsini düzgün bir şekilde yapmayı başardık. Fena görünmüyor. Şimdi bunu bir yerine oturtalım. Şu led'i takmamız gerekiyor. Bakarsak led'in katodu bu taraf. Yani şu kısa bacak katot olduğuna göre şu şekilde takacağız. Şimdi buraya oturturken de led'i oraya takacağım ben. Gördüğünüz gibi tam oturdu oraya. Bu şekilde lehimleyelim. Gördüğünüz gibi ledimiz burada. Şimdi artık kalanlar tabii hoparlör bağlantılarını yapmak. İşte pil bağlantısını yapacağız. Burası seri bağlamak için. Şuraya 2 tane bağlantı yapacağız. Onlar da şu şekilde. Biri böyle. Diğeri de böyle olacak. Bakın burada eksi yazıyor. Artı bağlantısı burada. İşte bu SP yazanlar hoparlör bağlantıları. Anten yazan FM anteni bağlayacağız. Bir de AM yazan şurada. Şurada. 2 tane AM yazıyor bakın. Bunlara da bunun uçlarını bağlayacağız. Ondan sonra sanıyorum bitirmiş olacağız ve deneyeceğiz. Şimdi onları yapalım. Şöyle bakarsak bu şekilde gidecek. İçinde. Yani böyle. Sanıyorum şu delikten geçireceğiz şeyleri. Şu kabloları buradan buraya bağlayacağız. Önce şunu fixlemek lazım tabii.
son haline getirdim. Şimdi gördüğünüz gibi burada eksiye bağlandı. Pilin artısı artıya bağlandı. 2 tane hoparlör çıkışı bağlandı. Ayrıca orta dalga anteninin uçları bağlandı. Her şey hazır. Bakalım çalışacak mı? Şuradan verelim. Ve önümüzdeki süreçteki durumu gösteriyor. Bugün itibariyle çarşamba günü akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmeye Van CHP Giresun Milletvekili 9, Çanakkale 5, Edirne 1, İstanbul 7, Kırklareli 1, Kocaeli... Orta dalgayı da deneyelim. Burada yayın yok maalesef ama FM'de neyse ki bir şeyler alıyor. Çakavşan. Çocuklarına bakıyorum beni olarak kalamayacaksın tabii. Geceleri düşünüp kurul. Shakira'nın bir... İlçelerde Yani internet üstünde okuduğum kadarıyla zaten bu çip çok böyle performanslı bir çip değilmiş. İşte alışı da bu kadar. Yalnız bir de anteni bağlamadığımızı da unutmayalım. Şimdi kalan işleri halledelim ve kapatalım radyoyu bakalım. Sonra da pillerini takıp çalıştırırız. Şimdi şöyle bir bakarsak bizim zaten FM kanalı hani 88 108 diye düşünün. Şu kadarcık yere sıkışmış. Buradan aşağısı televizyon kanallarının bir kısmını alabilecek bir frekans. Yani şu kadarcık yere FM'i sıkıştırmış. Zaten o yüzden doğru dürüst hani seçmek de zor oluyor şeyi, istasyonları. Gene de bir kapatalım bakalım. Radyomuzu görelim. Şu anteni de yerine takmak gerekiyor. Şuraya bir tane vida lazım ama burada kitin içinde bunun vidasını bulamadım. Buraya ben bir tane vida uydurayım. Buraya uygun bir tane vida buldum. Tabi bir de lehimlememiz gerekecek.
Evet, son lehimimizi de yaptık. Artık kapatmaya hazırız. Şuraya dikkat etmek lazım. Sonunda bu da elimde kaldı. Zaten plastiği de çok kaliteli olduğu söylenemez. Yani her yeri tam olarak oturmuyor. Bir de pil takalım şimdi. Bunun köşesini kırdık ama sorun olmaz. Aslında Okan Hoca'yla bizim ikimizin de ortak bir noktası olan bir konu var. Orta dalgada da radyo oluyor. Enteresan. İlgi duyduk. Ve aslında Hoca'nın adada geçirdiği, Heybeliada'da geçirdiği gülünce giyiyor. Sarı, mavi ve kahverengi patik giyiyor arkadaş. Şurası bayağı zorladı beni. Zor dönüyor. Bunu belki de açıp sonradan yaparım ama şimdilik onunla uğraşmayayım. Şu göstergeyi de kapatalım. Böyle yapışkanlı bir şey vermişler. Naylonu da çıkarıyorum. Evet, küçük kompakt radyomuzun montajı tamamlandı. Verdiğiniz paraya değer mi? Değmez. Hani pratik, elektronik pratiği yapmak için kullanılabilir ama yani çok kaliteli bir radyo değil. Kardeş biz de boş değiliz. Kendi çapımızda biz de bir makineyiz yani. Burası çok zor gidiyor. Bunu herhalde açıp içeriden bir ayar yapmam gerekecek ama nereye sürtüyor bilmiyorum onu da. Yani çok zor kullanılıyor. Avantajlı mevduat faiz oranlarına, hızlı işlem kolaylığından sürpriz tekliflere kadar birçok ayrıcalığı da sizi yükseklere taşımak için hizmetinizde. Yani özetle elektronik pratiği yapmak istiyorsanız hani alıp kiti monte edebilirsiniz ama yani kaliteli bir radyo bekliyorsanız onu bundan beklemeyin. Şu dönmenin zorlaması hakikaten canımı sıktı ama yani işte o da bir de
plastiğin kalitesizliğinden. Yani bakın şeyler, kenarlar falan da tam oturmuyor. Yani dediğim gibi ucuz, kalitesiz bir radyo. Elektronik pratiği yapmak için uğraşılabilir. Onun dışında bir faydası yok. Yeni bir videoda görüşmek üzere.